Evet, ş- çok önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. 17 Şubat 2026 ile yılın ilk tutulması saat 15.01'de yaşanacak. Şimdi bu tutulmanın etkisi artı Mart'taki tutulmanın etkisi toplamda 2,5 yıla yayılan bir etkiyle çalışacak. Artık Şubat ayı eskiyi bitir, yeniyle devam et ama eski adına bildiğin ne varsa sıfırlama dönemi. Yani yepyeni bir çağ açılıyor. Yepyeni bir yüzyıla, yepyeni bir zaman dilimine geçiş yapıyoruz diyebiliriz. Zaten analitik derecede bir yeni ay ama bu yeni ayın en büyük arızası Uranüs karesinde olması. Ki Uranüslü kareler ya da Uranüslü dolunaylar, tutulmalar, yeni aylar hep neyi getiriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani şok edici, beklenmedik ve bu anlamda bazı sıkıntılı gündemleri getirir. Uranüs devrimlerle ilgili, Uranüs darbeler, devrimler, ihtilallerle ilgili. O yüzden biz hani Amerika biliyorsunuz Venezuela'ya bir darbe yaptı. 2026'da bunları çokça duyacağımız bir gökyüzü gündemine doğru gidiyoruz. Kova enerjisi de aslında yani Kova'nın yöneticisi kendi yöneticisi Uranüs'le kare yapıyor olması da tehlikeli burada. Çünkü hani Uranüs'ün etkisini 2 4 çarpı 4 2 çarpı 2 diyelim. Ne yapıyor? Arttıran bir etkimiz var. Ama buranın en büyük sıkıntılarından biri biliyorsunuz Marsiyen, Mars etkisinde bir yeni ay enerjisinde olması. Artı çok önemli gündemlerden biri aynı zamanda Satürn ve Neptün kavuşumuyla artık Satürn-Neptün kavuşumunun gökyüzünde enerjisini hissediyor olmamız. Ne demek aslında? Neptün bulanıklıktı, Satürn sorumluluklardı. Bulanıklığı kaldırıp sorumluluk alanın netleşenin önünü gördüğü güzel bir döngü başlayacak olsa da Neptünle önünü görmenin bu anlamda çok kolay olmadığını görüyoruz. Ve Satürn kurallar, gelenekler ve geleneksel yönetimlerle beraber otorite figürleri, Mars askerse biz bu döngüde çok ciddi anlamda neleri göreceğiz? Dediğim gibi askeri hareketler, savaşlar, darbeler ve buna benzer bazı sıkıntıları, etkileri de görmeye devam edeceğiz. Venüs Lilith karesinde yine ifşalar gelir. Parayla ilgili, kadınlarla ilgili, balık enerjisi burada intihar ya da ölümlerle ilgili Lilithyen enerjilerin aynı bu Epstein adasındaki gibi yine devamlarının geleceği bir gökyüzü enerjisi var. Çünkü Lilith ay düğümleri sıkıştırmasında. Yani burada gelecek o şeytani enerjilerin açığa çıkması tamamen kadersel etkiler üzerinde olacak. Kadersel etkiler altında daha doğrusu olacak diyebiliriz. Tabii biz burada şimdi Satürn-Neptün kavuşumu ne yaşatır öncelikle Uranyen prensipte bakacağız. Çünkü Uranyen astroloji biliyorsunuz ki gökyüzünün MR'ı gibi çalışır. Şimdi bir kere Endüstriye var, Şiron'la beraber Demeter var ve Dadalus'la Pallas. Bir kere hukuksal davalar. Yani burada liderlerin, sanatçıların, uyuşturucuyla ilgili operasyonların olduğu, yani burada çok ciddi kamusal davalara tanıklık edebiliriz. Bu bir. İki, uçaklarla ilgili yine gündemlere dikkat edeceğiz. Yani uçaklarla ilgili özellikle bu hafta itibariyle teknik aksamlar olabilir, elektronik arızalar olabilir, e, elektriğiyle ilgili, kablosuyla ilgili, ne bileyim tekerleğiyle ilgili bağlantısal problemlerin hepsini bekleyebiliriz. Uçak kaçırmaları, uçaklarla ilgili sabotajlar gibi de düşünebiliriz. Yani burada seçeneklerimiz oldukça fazla. Lakin işte dağlarla ilgili yani bir uçağın bir dağa çakılması gibi bir gündemde söz konusu olabilir. Şimdi burada ekstra ne var? Arakne kablolar, Ikarus uçaklar. Burada uçaklara bir sabotaj, uçakların ya da hani sabotaj olmasa bile kablo aksamları ile ilgili bazı sıkıntıları ne yapacak? Teknik arızaları bize getirebilecek bir gökyüzü var. Neptün sular, denizler biliyorsunuz. Şimdi Koç enerjisi, denizler üzerinden savaşlar, gemiler üzerinden bazı savaşlar, denizaltılar, gemiler ve suyla ilgili her türlü bu alandaki sıkıntıları getirir iken aynı zamanda sel gibi de düşünebilirsiniz. Su taşmaları özellikle Karadeniz'i
ciddi anlamda uyarmak Hmm. istiyorum. Hani ülkemiz adına dünyanın birçok yerinde tsunami ve buna benzer etkileri getirebilir bu tutulma. Lakin ülkemizde de Karadeniz'de çok ciddi yağışlarla beraber ülkemizde de toprak kaymaları, bina çökmeleri gibi dere yataklarında yaşayanların da dikkat etmesi gereken bir gökyüzü enerjisi var. Sonra dönüyorum. Uranyem prensipte yine nereye bakıyoruz sevgili dostlar? Ee, şeyin tutulmanın kardinaline bakıyoruz. Şimdi Hades ve Kronos var bakın burada. Burada Uranüslü bir enerji var. Bir kere Hephaistos ve Hera var. Bir, altın. Altınla ilgili spekülasyonun artık zirveye gideceği, sarı kızın artık artışla beraber zirvelere oynayabileceği bir gökyüzü enerjisi var. Bunu bir cebimize koyduk. İki, burası dağlar, e, daha doğrusu dağlardan ziyade maden ocakları olduğu için bu dönem toprak kaymaları ve maden ocakları ile ilgili Hades'te olduğundan dolayı yeraltı çöküntüleri ile ilgili çok fazla şey duyabiliriz haberler üzerinde. Ki bu akarinende bir de Sapo ve Kalipso var. Yani sapkın boyutta aslına bakarsanız bu çocuklara kurulan tuzaklar olabilir, kadınlara yapılan sapkınlıklar olabilir. Bunlarla ilgili Kronos yasa koyucuların, devlet büyüklerinin artık iyice afişe olduğu bir tutulma ekseninde çalışacak diyebiliriz. Hindistan, Pakistan üzerine etkiler ama en çok Grönland, bunun yanında Danimarka, Hollanda, buradaki ülkelerin de çok ciddi etki alacağı bir tutulma. Çok şükür ki ülkemizden gözlemlenecek. Evet, bizim ülkemiz bir akrep ülkesi. Orada akrepteki gezegenlerimize sert açı yapacak bir tutulma eksenimiz her ne kadar olsa da bizde daha çok para piyasaları, parayla ilgili çalkantılar, bir nevi devalüasyona götürebilecek sıkıntılar. Yani para birimimizin değersizleşmesi olabilir, vergi yüklerinde artış olabilir ve buna benzer durumda ama dünyada artık bu tutulma isyanları sokak hareketlerinde başlatacak. Dini yerler, dini adamlar, din yerleri, cami gibi, kilise gibi, papa gibi yani buradaki dini konularla ilgili bazı sıkıntıları da getirebilecek bir alanı açabilir mi? Evet, açabilir. Ve burası sağlıkla ilgili, sağlık asteroidleri tetiklendiği için Sphinx var, sırlar. Yani sağlık camiasında ya da sağlıkla ilgili konulardaki sırları ifşa edebilir. Bunlar başladı aslında. İşte bu Epstein'dekilerin çocuk kanını, androkromu kullanmaları gibi ya da burada birçok sır olarak saklanan ama sağlık sektöründe kullanılan alanlarla ilgili çok ciddi alanda ifşalar başladı. Jüpiter, Kronos ve Hades. Burada bazı liderlerin kanser gibi ya da suikast gibi bir şeye uğradığını görebiliriz. Yani kanser duyabiliriz bazı liderlerle ilgili. Sağlıkların bozulması ya da üriner sistemle ilgili bazı problemler verebilir. Ama bir taraftan şimdi Hades'in olması ve Uranüs'ün olması suikast enerjiler açacak. Dediğim gibi önümüzdeki 2,5 yılın konularını sarıyoruz, bakıyoruz burada. Şimdi elektrik kesintileri çok fazla soruluyor. Merkürle çalışır biliyorsunuz iletişim cihazları aynı zamanda. Bir kere bu dönem arabaların elektronik aksamları ile ilgili bazı problemler olabilir. İletişimsel problemler ve beyin kanamaları, beyne olan baskıların çok ciddi arttığı bir döngü var. Yani Merkür Plüto zaten elektrik kesintileri başlamış olsa da ben daha bunun Haziran'dan sonra özellikle hatta sonbahar itibariyle başlayacağını daha net söyleyebilirim arkadaşlar. Yani evet elektrikler ufak tefek gidip gidebilir ama oradaki o çizilen kıyamet senaryosundaki gibi şu anda değil diyor sistem bize. Bunun dışında yani zor bir tutulma. Uranüs olduğu için depremler çok soruluyor. Biliyorsunuz zaten uzun zamandır hareketli olmayan Erzincan hattından bir beşlik deprem geldi. Kaf hattı dediğimiz Kuzey Anadolu fay hattının tetiklendiği bir gündeme zaten gidiyoruz. Ege'yi söylemiyorum. İzmir, Ege, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve buraların olduğu gibi kapsayan alan Ege Denizi artı Yunanistan çok ciddi anlamda
etki alıyor. Burada etki alan en çok ülkeler, ha, İç Anadolu ve Doğu'sunu da bekliyoruz dedik biliyorsunuz. Yani Türkiye'de saymadığımız yer kalmadı diyeceksiniz ama maalesef buralar ara ara bir bazen öbür taraf bazen öbür tarafın tetik alacağı aksamlar var. Yani Ağustos, Eylül özellikle depremler açısından daha tehlikeli duruyor diyebilirim bu anlamda. Aynı zamanda aslında tutulmada Mars'ın tam tutulma derecesini tetiklediği Şubat'ın son haftası daha da gergin duruyor. Burası daha askeri harekat, savaş enerjilerini artırır. Amerika haritası çok ciddi etki alıyor. Yani artık biz ülkelerin sokağa döküldüğünü, yeter artık deyip de parçalandığını gördüğümüz döngüye artık giriyoruz. Bunların ilk başta biliyorsunuz ki Amerika ilk başta devamın şeyini çekiyor. Halayın başını çeken Amerika olacak. Ama bunun içinde yıllardır uyarıyorum. İran'ı çok net baz alabiliriz. Ermenistan, İran, bakın Suriye, Irak bizim sınır komşularımızda Yunanistan dahil olmak üzere sınır komşularımızda olabilecek yer hareketlilikleri ya da bazı doğal afetlerin bizi etkileyebileceği bir döngüde mümkün görünüyor. Zaten Venüs'ün aslında Lilith Kasi ve Ay düğümleri sıkıştırmasına ben Uranyen prensipte bakmak istiyorum. Çünkü burası beni ciddi anlamda bir düşündürdü ve Kalipso ile çalışıyor. Yani altın ya da hani ilişkilerde de altında da e, bir kere sirkeleme dönemlerine dikkat etmek lazım. 15 Ocak 15 Şubat arası özellikle dedik ki altında spekülatif bir hareket görünüyor. Ne yaptılar? Altını ve gümüşü fırlattılar. Sonra tekrar bir aşağı doğru çakma operasyonu yapıldı. Yine buna bu tutulma aksıyla dikkat etmek lazım. Mart'tan sonra özellikle Nisan itibariyle altında artış başlar ama Jüpiter'in Aslan geçişi Temmuz başından sonra altını tutabilirsen günlerine gideceğiz. Yani altın alıyorsanız yarın bozdurayım, öbür gün bozdurayım. Bunlar risk. Yani ne olacağı belli değil. Sabah kalkıyorsunuz 12 bin küsür, akşam yatıyorsunuz 11 binin altında. O yüzden özellikle altın ya da gümüşe yatırım yapacak arkadaşlar. Ha bu arada altın ve gümüş dışında palladyum, bakır gibi emtialar da ne yapacak? Değer kazanacak ama özellikle altın ve gümüş üzerinden söyleyecek olursak bir 6 ay en azından bu tarz bir yatırımı elinizde tutmanız lazım ki özellikle sonbahar aylarında gelecek yıl ciddi anlamda paranız değerlensin. İlişkilerde aldatılma, kandırılma ve buna benzer olayların çokça ifşa olduğu sanat camiası üzerinden gelen ifşalar olabilir, itiraflar olabilir. Beklediğimiz bir tutulma aksı. Tabii burada ben tutulmanın özellikle Türkiye haritasına ne yapacağını önemsiyorum. Çünkü bizim haritamızda 29 Ekim 1923 20-30 Ankara'ya göre çıkardığımız Türkiye haritamızda aslında bu etkinin ne olacağını görmek çok daha kıymetli olacak diye düşünmekteyim. Çünkü bu alanda ayrıntıları buradan görebiliriz. Tabii Hmm. önce Batı tekniğiyle baktığımda zaten bakın 8 ve dokuzuncu ev. Bir, yurt dışı konuları, komşular ve buna benzer alanlar olabilir. Basın, yayın işte ve bunlarla ilgili mahkemeler gibi olsa da aslında ayımıza 120'lik yapan bir tutulma. Halkın kendini daha güçlü hissettiği bir tutulma olsa da 2-8 hattında bir taraftan da parayla ilgili yaptırımlar ama bunun yanında Jüpiter karesi olduğu için çocuklar. Hatırlarsanız aylar önce Mukaddes Hanım'la yaptığım yayında çocuklara sahip çıkın, çocukları yalnız bırakmayın. Bunlarla ilgili ifşalar gelecek demiştik. Hatta Epstein'in bir nevi Türkiye ile ilgili de ayakların açıklanacağını anlattığım yayın var YouTube'da. İzlemek isteyenlere duyurulur. Ama burada Jüpiter karesine baktığımızda adalet, çünkü burası bizim dokuzuncu evimiz. Jüpiter Hulsayn ev sistemine göre ve çocuklarla ilgili alanlara çok dikkat etmemiz gereken ama spekülatif yatırımlara da dikkat edilmesi gereken bir tutulma. Bunun içinde tabii ki borsa ve Bitcoin biliyorsunuz çakıldı zaten Bitcoin. Çok ciddi de zarar getirdi yatırımcısına. Zaten uyarmıştık, zaten şaşırmadık dediğim yerdeyiz. Hani bekliyorduk. O yüzden bu yıl zaten Bitcoin'in sade sati dönemi ve Bitcoin'in çok ciddi zorlanacağı bir dönem.
Türkiye'de sağlıkla ilgili konulara dikkat edilmesi gereken bir dönem. Yani hopi iğneler, yani bu malum aşıların ifşaları, hani biliyorsunuz bir nevi merdiven altı aldığımızı ifşa ettiler aşıları. Orijinal olmadığı ile ilgili bir sürü haberler çıktı. Burası çok ilginç çalıştı. Bunun dışında kadın ölümleri ya da bu tarz böyle sağlık sektörü üzerinden gelebilecek aldatma, yalan, kandırmaların hukuksal boyuta taşındığı bir döngü var. Ama liderlerle ilgili önemli bir liderin kaybını getirebilecek bir tutulma. Bunun ikinci ayağı Mart. Hani burada yaşlı, bilinen bir liderin artık sağlığının ciddi bozulması ve bununla beraber ölümü Allah bilir. Lakin görevi bırakıp hani artık kayıplarla ilgili enerjinin tetiklenmesi diyebiliriz ülkemiz adına. Ama çok ilginç ki her kardinalde de fayton asteroidi tetiklenmiş. Arabalarla ilgili yeni vergi yükleri gelebilir mesela. Arabalarla ilgili yeni yaptırımlar gelebilir. Hani araba alacaksanız biraz hızlı almakta fayda var. Burada vergi yükü, alım satım ya da buna benzer birçok konuda ilginç yaptırımlara da tanık olabileceğimizi söyleyen bir gökyüzü enerjisi var. Sağlıkla, kolaylıkla, afiyetle, hiç sıkıntısız geçsin, gitsin dediğimiz bir gökyüzü. Zaten Plüto güneşimize de kare yaparken yaşayacağımız bu tutulma, Mars'ın Venüs karesine baktığımızda, tekrar dönüyorum Uranyen prensipte, bunlar önemli. 19-20 derece şeydeki tutulmada Venüs Mars karesinde tutulma yaşayacak olan ülkemiz, aslında bakın, köpeklerle ilgili bazı yasaların ortaya tekrar çıkması, bunlarla ilgili ani durumlar. İki, çocukları yine işaret ediyor ve biz burada belki aniden bazı kaçırılan çocuklar bulunabilir. Belki Ikarus, Evet. bakın, child çocuk, Ikarus uçak, kadersel bir döngüyle beraber belki bazı çocukların izinin sürülmesi mümkün gibi görülüyor. Kaçırılan bazı çocukları bulabilir miyiz? Evet, ama çocuk intiharları ve çocuk ölümleri duyabileceğimiz bir tutulma ekseninde geliyor, Allah korusun. Evet. Damarlar hassas diyebilirim ama internet, iletişim kabloları ve elektriğe, evet, dikkat edilmesi gereken bir tutulma. Ama bugün işte felaket senaryolarına çok da önem vermemek lazım. Çünkü 9 Şubat'ta her yerde, Simpsonlar'da dünya çapında büyük bir elektrik kesintisinin olup 3 gün süreceği söylendi ama bugün ayın 9'u ve bitirmek üzereyiz aslına bakarsanız. Neredeyse 10'u olmak üzere ama böyle bir şey yaşanmadı. O yüzden bu tarz felaket senaryolarından mutlaka ama mutlaka uzak durulması gereken bir gökyüzü enerjisi var. Zaten maddi yükün insanların üstüne çok fazla bindiği ama maddi olarak zorlanan insanların artık psikolojisinin de bozulduğu bir döngüde, özellikle bu tarz felaket senaryolarından uzak durun. Sadece takipçi kasmak adına yapılan ilimden, bilimden ve gerçeklikten uzakta bir gökyüzü enerjisinin olduğunu da unutmayın. Zaten biz ay düğümlerinin ters kavuşumunu yaşadık biliyorsunuz bu bir ay içerisinde. Yani geçtiğimiz 9 yılı sorgulayıp önümüzdeki 9 yıla nasıl adım atacağımızı görmemiz gereken bir gökyüzü enerjisi de var idi. Bence bunu değerlendirmek, önümüze bakmak lazım. Neptün şifa ile ilgili bu arada ve Satürn'le beraber, aslında bana sorarsanız, spiritüel alan, medyumluk, bu falcılık, millet, hocacılık, yani milleti dolandırmak adına kullanılan yerlerin hepsine çok ciddi yasal yatırımlar, yaptırımların, Yap. özür dilerim, yaptırımların gelebileceği bir gökyüzü döngüsünü de açacak bir kapı var. Bizim Hades'imizin üzerinde olduğu için liderlerle ilgili kayıplar, liderlerle ilgili kanser olabilir, beynine pıhta atmak olabilir, bu kafa ve buna benzer bölgelerle ilgili problemler getirebilir. Lakin aynı zamanda yeraltı kaynakları ile ilgili de yeni buluşlar, yani yeni işte doğalgaz keşfi olur, altın olur, petrol olabilir ki Gabar Dağları'ndan işte bir petrol bulunduğu söyleniyor. Bunlar çok normal hale gelecek ülkemiz açısından. Dediğim gibi spiritüel alana böyle yasaklar da gelebileceği ama insanların artık sorumluluk alıp gerçeklikle yüzleşmesi gereken de bir döngü var diyebilirim. Şu anda aslında 9 Şubat 10 Şubat itibariyle hala
Burada döndüğümde şöyle bakıyoruz. Satürn nerede? Hala şitle çalışıyor. Ve bu şitle çalışan Satürn yine toplu insan ölümlerini, sulardan gelecek zararı ama bir taraftan kimyasallarla ilgili de bazı duyumları ve sıkıntıları verebilir. Merkür'ün Lilith karesi bu hafta itibariyle aslında çok önemli. Çünkü arkamızdan dönen dolaplar, dedikodular ve buna benzer alanlara dikkat. Ama Merkür burada formalhautla çalışıyor. Çok önemli bir sabit yıldızdır. Lakin formalhaut illa koruyacak değil, sözün mühür olduğu günlerden geçiyoruz. Ne demek istiyorum? Ağzınızdan çıkana değil, kulağınız aklınızdan düşündüğünüze bile, kendi kendinize düşündüklerinize bile dikkat etmeniz gereken bir gökyüzü enerjisi de hakim diyebiliriz. Ve aslında tutulmayla beraber Mars'ın Uranüs karesine tamamen gitmesi uçaklarla ilgili arızalar, işte uçak düşmesi ve buna benzer konuları gündeme getirebileceği gibi askeri hareket ve savaşta getirebilir. 26 Şubat itibariyle artı eksi 3-4 gün çok tehlikeli ve sert görünüyor sevgili dostlar. Tabii baktığımız zaman Mars Uranüs'e Toro kafaya alınan darbe olabiliyor ya da darbe gibi askeri bazı gündemleri ne yapabilecek? Getirebilecek. Hades'te ölümle ilgili konular biliyorsunuz ve biz burada çok ciddi Plüto'yla patlama, yıkım, askeri durumlar ve savaşlara ciddi anlamda şahitlik edebileceğimiz bir yere gidiyoruz. Araçla ilgili özellikle trafik kazalarına ve trafikte dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle altına çiziyorum. Selametle diyelim.